Herkese selamlar arkadaşlar. 4.1a yamasına hoş geldiniz. Bu yama gelecek hafta çarşamba oyuna gelecek. Ama bu yamanın içinde bin bir türlü şeyler var. Riot'un biraz aslında pişmanlığı da var bu yamanın içerisinde. Neden böyle dediğimi nerfleri, buff'ları gördüğünüzde anlayacaksınız. Videonun sonunda daha net anlamış olacaksınız. Abone olup like atmayı lütfen unutma. Destekleriniz bizim için çok önemli. Çünkü bu kanser kitleden artık kurtulmak istiyoruz. Hadi gelin hemen geçelim. Bakalım bu yamanın içinden neler çıkacak. Merak ettim, size ne çıktı? Nak çıktı, nak çıktı, nak çıktı, nak çıktı. Körün bile koklaya koklaya bulduğunu Riot Games bu yamada maalesef koklaya koklaya bile bulamıyor. Neden? Jin'le bir başlayalım. Nedenini göreceksiniz. Jin'in bekleme süresi, ikinci yeteneğinin, şu atmış olduğu ikinci yeteneğinin bekleme süresi 14 saniye iken 12 saniyeye düştü. Şimdi ADC mainler bekliyor ki bu mu? Aynen bu. Başka da bir buff yok. Nunu ise seviye başına temel sağlığı 105 iken 112'ye arttırıldı. Bu mu? Aynen bu. Demek istemiyorum. Bir de birinci yeteneğinde iyileştirmesi %8'den %9'a arttı. Böyle ufak bir buff geldi. Çok sıradan bufflar şu anda. Bir Nunu'nun şu Q'su beni biraz sevindirdi bir tık. Warwick'in de birinci yeteneğinin iyileştirmeye dönüştürülen hasarı arttı. Nasıl arttı? %22, 40, 57,5 ve 75 olarak devam ederken artık 37,5'la başlayacak. Oyun sonunda yine 75'te sabitlenecek. Yani Warwick artık Q'su oyun başı daha güçlü olmuş hale gelecek. Neden Riot bu yamada enteresan işler yaptığını anladınız değil mi? Buff 3 tane. Şimdi gelin bir de dengelemelere, nerflere bakalım. Nasıl sizi kanser ediyor? Nasıl Riot ne kadar toksik olabiliyor? Ve asıl görmenizi istediğim bir kahraman daha var. Onu da göreceksiniz. İlk nerfümüz Amumu'ya. Amumu'nun nerfü basit. İkinci yeteneğine geliyor. Yetenek gücü çarpanı %75'ten %0.75'ten 0.60'a düşüyor. Yani daha da azalıyor. Ufak bir nerf almış Amumu'nun W'su baktığımız zaman. Amumu yine tercih edilecektir çünkü seri şekilde ormanları eritebiliyor. Şimdi tank kısmına gidelim biraz da. Nautilus'un 3. yeteneği, bakın bu vurmuş olduğu hasar, canavarlara vermiş olduğu hasar %200 iken %175'e kadar düştü. Ben Riot'un bu oyunu oynadığını düşünmüyorum. Çalışanlarının oynadığını düşünmüyorum. İzlediğini düşünüyorum. Ve izledikleri için de çok fazla tercih edilen bu şampiyon olduğu için yanındaki birkaç tane yalakası dediler ki abi şunlara nerfle, bunları buffla. Bufflar da böyle dandik. Nerfler de böyle bir acayip. Şimdi alakasız bir nerften bahsedeceğiz. Bu yama Riot'a çok kızgınım. Wildrift ekibine çok kızgınım. Çünkü saçma bir yama. Daha doğrusu her yama iyice saçmalamaya başlıyor yamalar içerisinde. İyice beni deli etmeye başlıyor. Çünkü Varus'a da ulan alınmıyor zaten bu şampiyon ya. Tercih çok az ediliyor. Sen bunun ultisinin yetenek gücü çarpanını %100 iken niye %85'e düşürdün? Sana soruyorum. Gerçekten ultisinde mi sıkıntı vardı yani? Bunu düşürdün. Düz vuruşları her şeyi iyiydi. Ultisi çok vuruyordu anasını sattımın yerinde. Sen onu %85 yaptın. İyi halt ettin. Ulan şu kıza nerf ata belini büktünüz. Vadinin trafosu dedik. Elektriğini söndürdünüz. Işığını, ampulünü patlattınız. Yetmedi, bir daha nerf getirdin. Seviye başına temel sağlığını 120 iken 112 yaptın. Azalttın artık. Ve yetmedi, 4. yeteneğinin şu hasarını, temel saldırısına ek saldırı gücünü %25 iken %20'ye düşürdün. Derdin ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Çözemiyorum. Asıl küfür etmeniz gereken yer şimdi başlıyor. Ulan daha bir önceki yamada bu payka dengeleme adı altında buff getirmediniz mi? Şimdiki ne? Şimdi Q'suna milyonlara karşı hasar çarpanı hani %100 yapmışlardı ya, onu %80'e düşürdüler. Canavarlara karşı olan hasar çarpanını ise %110'du, arttırmışlardı, %90'a geri çektiler. Yetti mi? Hayır. 3. yeteneği bu gördünüz. Canavarlara karşı hasar çarpanı %110 iken
%100'e düştü ve ultisi, mesela yanında bir takım arkadaşın, diyelim ki tek başınasın sen. Öldürmek için ek altın çarpanı oluyordu hani bunun. O %110'du. %100'e düştü. Ve asist için Pyke'a verilen altın yine %110'du. Artık %120'ye çıktı. Ve Pyke takım arkadaşları düşman menzilin içinde ölmüş ise ek altın çarpanı ise azalmadı. Maalesef arttı. Yani yine bir dengeleme adı altında Pyke'ın içimizden geçmesini istiyorlar. Hadi bakalım geçsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yazın, değerlendireceğiz. Rammus'un temel hasarı, ikinci yeteneğinin daha doğrusu şu. Bastığımızdaki bunun vurmuş olduğu temel hasarı 8, 10, 12, 14 diye giderken artık 10, 12, 14, 16'da sonlanacak. Ve ikinci yeteneğinin zırh yüzde artışı, %70 ile başlayan %100'e kadar artan bir zırhı vardı. Artık %70 ile başlayacak. Oyun sonunda GG %85 olacak. Ve ikinci yeteneği artık bakın aktifini kullandığımız zaman hareket hızı %30 azalmayacak. Nasıl? Geleceğiz, tamam mı? Şuradan ikinci yeteneğini okuyacağız. Bakın burada %30 yavaşlar diyor. Bu olay yani kalkmış olacak. Öfler, bufflar bitti. Ama bir yeni eşyamız var burada. Şu bir yeni gelen eşyadan bir bahsedelim, savunma kısmından. İşte bu. Buna ne oldu? 200 can ilavesi yapıldı. Bu 50 zırh 50 büyü direnci yazan kısmının ek olarak 200 can ilavesi olacak. Ve 50 zırh 40'a düşecek. 50 büyü direnci 40'a düşecek. Ve bu yamada verebileceğim bence en güzel haber şu: Sterak'ın artık menzilli şampiyonlar içinde alınacağı haberi. Ben bu yamaya başından itibaren söve söve başladım. Siz nasıl başladınız? Yorumlara gelin. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sesimizi duyurmanın vakti artık geldi ve geçiyor. Video bu kadar. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Hoşça kal.